Sevgili seyirciler, bu akşam peş peşe patlayan haber bombalarıyla soluk soluğa seyredeceğiniz bir programla karşınızdayız. Türkiye bu seçimlerde özlediği istikrara kavuşmalı. Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından bu konuda Sedat Peker'den yardım istemediğini anlatan Sergen, Alaaddin Çakıcı döner ve Ali Beyköy ve Sarıyer'de sel çilesini çekenlerin tek isteği. bir ayrılırsanız üzülürsünüz. Ve bu klibi Erdoğan cezaevi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dünkü olaylı oturumu. Star gazetenin hem de bedava Kırım gazetesi. The best selling derken. gençliğin sembolü 7 Ağustos. soru kitapçıkları çalınmıştır. aldı ekibi olarak Marmara Denizi kıyısı. Oktar Babuna Nevruz raporu. el sallıyor. Ebru ve Özcan güneşin tutulmasını heyecanla. Bundan 20 küsur yıl önce 99 depremi yaşandığında da aynı bugünkü problemler vardı. Siyasi krizler, ekonomik buhranlar, sosyal çatışmalar. 99 depremi şunu ortaya çıkardı. Devletin hiçbir konuda herhangi bir önlem almadığı ve devlet kurumlarının adeta felç olduğu ortaya çıktı. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Sabahtan beri bilgi almaya çalıştım. Alabildiğim kadarından çıkardığım netice budur. Ülkenin o günkü ekonomisini, o günkü buhranını, zorluklarını düşünürsek ekonomik açıdan Türkiye'yi daha da derin bir açmaza, daha da derin bir çukura, daha da derin bir karanlığa sürükleyen bir afetti 99 depremi. 99 depreminde biz sesimi duyan var mı sözüyle karşılaştık ve tanıştık. O insanlara ne çadır verilebildi, ne konteyner yapılabildi, ne herhangi bir hizmet ulaştırılabildi. Hiçbir şey yapılamadı. Sıkıştınız mı orada? Sabahtandır yanıyor. Çocuklar gözümüzün önünde öldü kardeşim. Yetişin biz burada. 99 depremi İstanbul'da çok büyük bir şeye sebep olmadı ama şu çok net olarak ortaya çıktı. 2-3 bina yıkılan ilçelerde bile deprem sonrasına dönük bir hazırlık olmadığı için 2 gün sonrasında bile hala ortada devlet yoktu. Ben bunu kendi gözlerimle gördüm orada. Depremden 2 gün sonra bile vatandaş kendi başına iş makineleri getirmiş, arama kurtarma çalışmaları yapıyordu. Hala ortada devlet yok. Türkiye'nin ve dünyanın hiçbir yeriyle telefon bağlantısı yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını çözüm bulmaya çağırıyorum. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit çıktı, televizyonların canlı yayınlarından valilere, belediye başkanlarına talimatlar verdi. Telefonla irtibat kuramadıkları için. Çünkü telekomünikasyon hattı çökmüştü. Devletin birbiriyle olan iletişimi kesildi. Ve bu toplumda büyük bir toplumsal aslında infial yarattı. Herkes ne kadar sahipsiz olduğunu, hiçbir önlem alınmadığını gördük. Umutsuz, umudunu kaybetmiş, yönetimle olan duygusunu, güvenini kaybetmiş bir yurttaş var. Adil olmayan, dürüst olmayan yönetimlerin sergilendiği Türkiye'mizde inşallah adil, doğru, dürüst, temiz idarecilere teslim edeceğimiz günün hazırlık gecesidir. ...1998, 28 Şubat 99 deprem, 2000-2001 ekonomik krizi ve 2002 AK Parti'nin iktidara gelişi ve bir daha da gitmeyişi. AK Parti siyasal İslam'la sağın bu büyük arzusunu iyi bir mutasyonuydu. Bu mutasyonla deprem sonrası başka bir genişleme alanına doğru büyüdü. Dolayısıyla 99 bu anlamda siyasal açıdan böyle bir kırılma noktasıdır.
yorgun, bitkin, yoksul bir halk deprem yaşamış. Üstüne bu deprem korkusuyla kentleri yenilemek isteyen ve büyümek isteyen, daha da büyümek isteyen bir siyaset attı. Bunu çok iyi kullandı. İktidar mührünü elimize alıp ondan sonra da Türkiye'mizi yeniden bir şantiye haline dönüştürüp yeniden büyük Türkiye'yi kurana kadar devam edeceğiz. Ve siz hazırsanız biz de hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, Bismillah. Artık bizim sıçrayarak gitmemiz lazım. Nereye? Hedefe. İşte bir zaman sonra ne oluyor? Hepsinin en büyüğü bizim olsun. En büyük havalimanı da bizim olsun. En uzun köprü de bizim olsun. En büyük cami de bizim olsun. Çamlıca'ya gidin bakın bir vakit namazında. 2 saf bile olmuyor. Yani şimdi siz buna karşı çıktığınız zaman sanki camiye karşı çıkıyormuşsunuz gibi oluyor. Siyasetin arzusuna hizmet edecek kadroları iyi kurdular. Büyükşehir belediyelerinde, bakanlıklarda, ilçe belediyelerinde, dışarıda müteahhitleriyle, yeni yarattıkları müteahhitleriyle tek amaçları vardı. Daha fazla, daha fazla, daha fazla yani. Daha fazla bu kentten daha fazla nasıl kaynak yaratabiliriz, nasıl faydalanabiliriz de. İnşaat sektörüne biz asla dur demedik. İnşaat sektörüne biz yürüyün dedik. Ve bunun başını da biliyorsunuz TOKİ. Belli bir zamana kadar bundan rahatsız olan bürokratlar da çoktu, itiraz eden insanlar da vardı. Şimdi o zamanlarda çok sık kullanılan oligarşik bürokrasi diye bir şey vardı. Belki hatırlarsınız, insanların zihnine şu kazındı. Türkiye'nin yaşadığı bu sorunların temelinde bürokrasi vardır. Bu bürokrasi statükocudur. Her türlü gelişmenin önündeki engel. Dolayısıyla bu bürokratik yapının değiştirilmesi lazım. İmza atmaktan imtina eden hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Versin istifasını, çeksin gitsin. Bunun üzerinde yasalar, yönetmelikler, bunun üzerinde kurumlar, bakanlıklar, yapılar, enstrümanlar geliştirerek bugüne kadar getirdi. Ben işte ona bir bilgi not olarak göndereyim mi efendim? Ya gönder de bu tür şeyleri lütfen benimle konuşun ya. Onu iptal edilmesini istiyorsunuz. Sen hemen şey yap, gerekirse iptal edeceğiz. Tamam canım. Ve bu tür şeylerde, bu tür özellikle kupon yerlerin satışında benden okey alacaksın. Benden onay almadan bunların satışını yapmayacaksın. Ben size sormadan herhangi bir şey yapmıyorum efendim. Ama ben bundan haberim yok işte. Tabii ki var bürokratlar, yani daha aklı selim, ama öyle bir korku iklimi var ki. Bürokratı korkuyor, siyasetçisi korkuyor, meclis üyesi korkuyor, başkanı korkuyor, oyu korkuyor. Hepsi içeriden konuşuyor. Hepsi içeriden konuşuyor yani. Bu kadar yanlışa rağmen hala niye AK Parti içinde kalıyorsun diye sorabilirsiniz. Her şeye rağmen partide iyi bir kanadın olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 10 kötülükten 7'sine engel olabiliyoruz ama 2'sine 3'üne engel olamıyoruz. Ama gitsek o 7'ye de engel olamayacağız. Ama bir süre sonra o iyilik kanadının falan filan olmadığını gördük. Parti açısından bakıldığında böyle. Bürokrasi açısından da böyle. Sonunda öyle bir bürokrat kadro geldi ki tırnak içinde hayata dair hiçbir değeri olmayan. Siyasette de öyle oldu. Siyasette de itiraz edenler zaman içerisinde hain ilan edilerek uzaklaştırıldı. Sonunda da işte bugün geldiğimiz nokta ne? İşte Arap Baharı açısından filan bakılınca deniyor ya. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde yer almadan çıktı. Rejim değişti. Tek adama döndük. İstanbul, canım İstanbul, aşkım, sevdam, davam, kavgam. Ey İstanbul! Mekanla kurduğu ilişki çok fetiş bir ilişki. Yurttaşla ilişkisi yok onun. Kentsel mekanla ilişkisi var yani. Çamlıca'ya cami dikmek, Taksim'e cami, oraya bir şey. Büyük, 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 büyük. Bu büyüklük işi, bir şeyleri en büyüğünü yapma işi, en büyüğünü gösterme işi. Bunu İstanbul'da çok kaba konuşayım, görgüsüzce yaptılar yani. Çok görgüsüzce yaptılar. Mesela Çamlıca Camii yapıldı değil mi? Temel Karamollaoğlu cami yerleştirdi. Cumhurbaşkanı ne dedi? Sen onu Fatih'e sor. Sen onu Kanuni Sultan Süleyman'a sor. Adam olayı şöyle görüyor. Fatih İstanbul'u fethetmiş. Kanuni Sultan Süleyman Süleymaniye'yi yaptırmış. Ben de onu yaptıracağım. Sağın imar, bayındırlık ve kent üzerinde kurduğu hayali siyasal İslam
ve milli görüş sahiplenerek başka bir mutasyonla başka bir model yarattı. Ve bugünlere kadar tahrip ede ede üstünde tepine tepine geldi. İnşaat sektörünün büyümesi, insanlara belli bir dönem refah sunulması, işte yabancı sermayenin Türkiye'ye girişi, para pompalanması vesaire. O arka planda olanları halk çok sorgulamasın, çok görmesin. Bu sabah itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul'da başladı, Ankara'ya kadar da uzandı. 49 kişi gözaltına alındı. O kişiler arasında iş adamları da var, bürokratlar da, bir belediye başkanı da, hatta şu kabineden 3 bakanın oğulları da var. Bir tarafta da bu kentte kentsel dönüşüm için, kentin daha iyi bir yapı stoğuna kavuşması için mevcut yasalar kullanılarak, yani deprem sonrası çıkmış, deprem için çıkarılan yasalar kullanılarak yapılan büyük imar işleri var. Şimdi o Cumhurbaşkanı'nın verdiği kararların çoğu ayaküstü kararlardır. Yani bir toplantıda, havalimanında bir karşılamada ayaküstü bir fotoğraf gösterilip işte böyle bir konu var diye sunulup onay alınan konulardır. Devlet totalde şöyle bir sürece gitti. Bir belediye, hani bir ilçe belediyesi hangi basitlikte yönetiliyorsa devletin bütün kurumları o basitliğe sürüklendi. Kanun değiştirmek çok zor bir işken torba yasalarla kanun değiştirmek çok basitleştirildi. Türkiye'de şu an tam 9 ayrı kurum inşaat yapma izni verebiliyor. Siz örneğin geldiniz, Kadıköy'de bulunduğumuz şu caddede yüksek katlı bir bina yapmak istediniz. Kadıköy Belediyesi de dedi ki, demez de diyelim ki dedi. Yok kardeşim, bunu burada yapamazsınız, burası çok yüksek. Kadıköy'ün süliyetini bozar, ben burada en fazla 7 katlı binaya izin veriyorum dediğini varsayalım. Sizin burada yapmak istediğiniz inşaata izin vermedi. Kolayı var. Hemen Çevre Bakanlığı'na gidip inşaat izni alabilirsiniz. Ya da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gidip izin alabilirsiniz. Ya da Turizm Bakanlığı'na gidip izin alabilirsiniz. 24 yasa, 19 kurum, 11 yönetmelik. Yani bu kentle ilgili imar, planlama kavramlarında yetkisi olan, bir gecede plan yapabilecek, bir gecede kent mekanına ilişkin karar alabilecek bir resmin sayısıdır bu. Böyle bir şey olamaz, böyle bir şey kabul edilemez. Sistem şöyle işliyor. Zaten bu işin aktörleri konu ona nasıl anlatılırsa bu işin nasıl sonuçlanacağını biliyorlar. Dolayısıyla diyelim ki konuyu ona taşıyabilecek bir iş adamı var. Ona diyorlar ki sen git şöyle anlat. O da bize bir bakın desin, tamam o konu çözülür. Yani ben her gün resmi gazete okurken elim yüreğimde acaba bir yaralı riskli alan ilan ettiler mi? Aman dur Kaan, İstanbul'la ilgili bir şey oldu mu falan. Bu öyle olmaz. Yani bugün o gün değil, bitti artık İstanbul. İstanbul tüketildi. Çevre düzeni planı 2009 yılında kesinleşti. 2009 yılına kadar bu ilçelerin hepsinin imar planları yapılmıştı zaten. Dolayısıyla yapılan çevre düzeni planı görüntüde işte bir çevre düzeni planı olması için yapılan, pratikte hiçbir işe yaramayan böyle bir şey vardı. Kentsel dönüşümü numaradan yapmışlar o zaman. O O yeni binaların %90'ı 99'u depreme dayanıksız bir yapı stoklarının bulunduğu yerlerin boşaltılması için kullanılmadı. Sadece İstanbul'da 1999 depreminden sonra tam 496 alan deprem toplanma alanı olarak ilan edildi. Bunlardan biri hepimizin vakit geçirmekten çok hoşlandığı Zorlu AVM. Hatırlayın, orası aslında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bir alanıydı ve AKP iktidarı döneminde büyük bir AVM'ye dönüştürüldü ve o deprem toplanma alanı ortadan kaldırıldı. Şişli'de merkezi hükümet tarafından ve daha önceki İBB yönetimi tarafından yapılan 6 adet plan tadilatı sadece 119 bin metrekare kamusal alanı 1 milyon metrekare inşaat alanına çevirdiler. Bu ne demek? 1000 metrekare tabanlı 1000 katlı bir bina düşün. Şişli'de yapılan yani.
Hiçbir şey yok. Orası normalde yeşil alan, normalde okul, spor alanı vesaire. Yani kamunun orası. Riskli alan ilan ederek, rezerv yapı alanı ilan ederek sadece bu alanların imara açılarak elde edilen rantın değeri 5 milyar doların üzerinde. Bahsettiğim yer 39 ilçeden biri. Bahsettiğim konu sayısı sadece 6. Bugün o 5 milyar dolarla Şişli'deki depremde yıkılması muhtemelen yapı stoğunun hepsinin sorununu çözerdiniz. Bu şehirde bir kaynak oluşturmak bir şey değil ki. İşte bir boş alana bir yer yapıyorsunuz. Buradan devlet bir gelir elde ediyor diye düşünebilirsiniz. Bugüne kadar tüm İstanbul'da yapılmış olan emlak, konut ve TOKİ projelerini düşünün. Diyelim ki devlet bundan 10 milyar dolar bir gelir elde etmiş olsun. Ya 10 milyar dolar dediğiniz şey ne ki? 20 yıllık süre içerisinde İstanbul gibi bir şehirde çok komik bir para. Ya bu şehri katletmeye değecek bir şey değil ki. AKP inşaat yapacağım diye hepimizi ölüme terk etti. Ne yaptın AKP sen 22 yılda? Ne yaptın? Ecevit'i suçladın. Kızılay çökmüş dedin. Bugün Kızılay, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kolu haline getirilmiş durumda. Politikleşmiş. Hatırlayın Kızılay Başkanı'nı. Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yarışa girdiğinde Kızılay'ın başkanı Binali Yıldırım'ın lehine kurumsal tweet hesabından tweet attı. Şimdi çevre bu, değil mi? Evet. Bu hat. Şu yani anda- bizim korktuğumuz şu İstanbul olası büyük deprem dediğimiz bu hattın kırılmasıyla mı olacak? Şimdi hemen düzelteyim, siz de alışın diye devamlı söyleyeceğim bunu. Bir kere bu İstanbul depremi değil. Tamam. Bir kere bu İstanbul depremi sözünü söylediğimiz zaman Yalova'yı, Bursa'yı, Bandırma'yı, Tekirdağ, Marmara Ereğlisi'ni, Marmara'nın diğer kentlerini sanki deprem etkilemeyecekmiş gibi konuşuyoruz. Şimdi tabii bu 22 bin kilometre veri nasıl proses edildi, nasıl yapıldı, nasıl birleştirildi? Herkes çok kolay hayal edemiyor bunu. Bunu hayal edememesinin sebebi çünkü böyle bir işi daha önce kimse yapmadı. Yani biz mesela hangi fayda şu anda deprem olsa hangi büyüklükte olacak ve nereden başlayacak onu biliyoruz. Bunların araştırılması, segment segment çalışılması, bunlara proje aktarılması lazım. Marmara'ya çok para harcanmıyor. Bir projemiz Gelibolu Yarımadası Ganos Fayı üzerinde kabul edilmedi yani. Hem de üften püften bir nedenden. Dikkatler Bir buradayken. projenin maliyeti ne kadar? Yani mesela bahsettiğiniz bu projeyi sundunuz. İstanbul'da bir yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz. Uzmanlıklara bakmadılar. Biat edecek, dediğimizi iyi uygulayacak teknik insanlar aradılar. Teknik insanlar yarattılar, buldular, yetiştirdiler. Ve gerçeği söyleyen meslek insanlarını da marjinalleştirdiler. Onlar konuşur orada deyip bir kenara koydular. Yani biz mesela yoğuz yani. Yokuz. O top medyada yokuz. Ondan sonra basında yokuz. Var olduğumuz zaman da yani niye bu burada var? Mesela üniversite bana televizyona çıkma diye yazı yazıyor. Ama bu arada Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin çıkabilir. Çünkü onlar genel görüşe uygunlar. İstanbul'da yaşayanlar bu saatten sonra ne yapmalı? Depreme nasıl hazırlanmalıyız diye bir soru. Vallahi ben İstanbul'da kimsenin kimseyi ikna edeceğine inanmıyorum. Benim kamunun herhangi bir görevlisini ikna edeceğime inanmıyorum ben. Çünkü sorumluluk almak durumunda kalan insanlar bir şey yapmak zorunda. O zaman bunu yapacak güçleri yoksa işte o bilişsizlik pozisyonuna geçiyorlar. Sizi dinlemiyor, sizi yok sayıyor. Bunu aşmanız çok zor. Ancak ahlaklı bir bilim toplumu varsa bunu aşabilirsiniz. Bilim ve din ayrılmaz, ayrılamaz dediler. TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı düzenlediler. İşte o projelerden biri. Projede matematikle din arasında bağlantı kuruldu. 99 öncesi topluma baktığımız zaman insanlar inancın bu kadar ideolojik olduğu bir dönemde yaşamıyordu. Evet, İslamcılar vardı ama bu kadar güçlü bir kamusal karşılığı yoktu.
Bu bakımdan tek tük depremle ilgili bu Allah'ın bir cezasıdır, işte ayaklarımızı denk alalım, tövbe edelim şeklinde açıklamalar bazı hocalardan yapıldı, bunu biliyorum. Fakat bunlar toplumda çok geniş bir yankı bırakmamıştı. Ama son dönemde dini politik söylemler, özellikle toplumun sekülerler ve dindarlar şeklinde, muhafazakarlar ve sekülerler şeklinde, milliyetçiler ve ötekiler şeklinde böyle derin yarıklar oluşturularak çok radikal biçimde kutuplaştırılmasıyla birlikte artık dini söylemler biraz daha etkin, biraz daha yankı uyandırıcı nitelik kazanıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Siyasal İslam'ın dogmatik yapısı orada devreye giriyor. Çünkü bunları yaparken bu büyümenin kendisi, bu inşaat odaklı, bu siyaset hattının büyümesinin kendisi bazen o siyaset hattında bir cihatçı duygu da yarattı. Bürokraside de yarattı. Bir kere bizi yöneten hükümet bilime inanmıyor. Bilimsel yöntemlere de inanmıyor. Çünkü zihninin hep geri planında yanlış yorumladığı ve ona göre bir yaşam tarzı kurduğu bir kaderci anlayış var. Platon'un doksa ve episteme alanı diye bir ayrımı var. Doksa inanç ve sanı alanı, episteme ise bilgi alanı. Toplumun büyük bir bölümü zaten o inanç ve sanı alanında yaşıyor. Bilgi alanında yaşamıyor ki. Dolayısıyla arka planda yapılan bir takım işler hiçbir zaman sorgulanamadı. İslam tarihinde daha çok Emevi iktidarı tarafından kader inancının bir şekilde suistimal edildiği, yani kendi politik meşruiyetlerini kader inancına dayandırdıkları yönünde tarihi bilgilere sahibiz. Tabii ki maşeri vicdanda bunlar dinde çok erdemli ve ön planda isimler olmadığı için o dönemde toplumda tutunmanın, belli bir kariyer edinmenin önemli oranda da dini bir arka planı olması lazım. Haliyle bu dini arka planı bunlar taşıyamıyorlar, yok. Bu durumda meşruiyetlerini kader inancı üzerinden kurmaya çalışıyorlar. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Ben o gün ölmüş olmayı diliyorum. Hatta o günden önce. O gün ne günse ondan önce ölmüş olmayı diliyorum. İstanbul depremi Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetmesine yol açar. Çok açık ve net söylüyorum. Bugün İstanbul'da bir deprem olsa bizi şu anda kurtarmaya gelecek hiç kimse yok. Deprem sonrası müdahaleye yönelik hazırlıklardan bahsediliyor ya. Hepsi bomboş şeyler. 5.8 olduğunda da görmüşsünüzdür. Telefon hatları filan gitti. Kurtarma ekibi diye kurduğumuz insanların bile nerede olduğunu bilmiyoruz. Adam kendi kurtulacak mı ki gelsin? Gaziantep son yılların en yoğun kar yağışıyla karşılaşınca tam anlamıyla donup kaldı. Hala kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var enkazlarda. Allah yardımcıları olsun. Çığ altında kalan minibüsü aramaya giden ekibin üstüne de çığ düştü. İlk faciada 5, ikincisinde 33 canımızı kaybettik. Yıl 2021 yine aynı noktadayız. Yıl 2021 İstanbul'da bir depremi nasıl karşılayacağız, depremde ne yapacağız diye birbirimize bakıyoruz. Bütün
kurumlar, kuruluşlar yetki karmaşasıyla ve bilinmezleriyle beraber. Oysaki depremler dünyanın her yerinde eğer bizdeki gibi yıkıcı etkiler yaratırsa her zaman toplumsal dönüşümlere yol açarlar. Depremi sadece fiziki bir binanın yıkımı ya da insanların o binanın altında kalması olarak değerlendirmemek gerekir. Her deprem kendi kültürünü yaratır. Her deprem sosyo-kültürel bir dönüşüme yol açar. Yani ben bunu basit siyasi bir şey olarak görmüyorum. Türkiye'nin felakete sürüklendiğini düşünüyorum. Felaketin içinden Türkiye çıkabilir mi? O konuda biraz endişelerim var. Yani her şey bu kadar ayrıştığı ve algı üzerinden konuşulduğu bir ortamda siyasal iklim herkesi öylesine kutuplaştırdı ki toplumda artık kimse birbiriyle empati kuracak halde değil. Yani burada hükümetler de suçlu değil. Arz talep. Sen ne talep ediyorsun? Onu veriyor sana hükümet. Sen demokrasi talep ediyorsan hükümet çoğunluk demokrasiyi talep ettiğinde demokrasi verir. Yani biz demokrasiyi ne anlıyoruz biliyor musunuz? Demokrasiyi mide meselesi anlıyoruz. Demokrasi kültür meselesi. Şimdi tartışma kültürü yok ki burada. Yani bilimde yok ya. Teknik üniversitedeki profesörler de yok arkadaşım. Tartışma kültürü yok. Kavga kültürü var. Çünkü siyaset o kadar sert ki, siyaset o kadar ötekileştirdi ki her şeyi, her alanı bu kadar gerçek bir gündemde bile bir araya gelemiyoruz. 1 saniye sonra olabilir bu deprem, 10 saniye sonra yarın olabilir bu deprem, gece olabilir bu deprem. Yani şunu bile hakikatli bir yerden oturup masada konuşamıyoruz çünkü bundan beslenen bir siyaset hattı var. Yani politikanın içinde bu işlere çözüm bulamazsınız. Onun için biz o zaman türban diyorlardı, şeriat diyorlardı. Bizim sorunumuz bu değil diyorduk. Biz daha ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bunlar halledilebilir, bunlar uzlaşılabilir, bunlar anlaşılabilir. Ama doğayla anlaşamazsınız. Onun için gelecekte bizi ilgilendiren somut sorun. Ne o sorun? Marmara depremi. Nedir o sorun? Su sıkıntısı. İçecek su sıkıntısı. Nedir o? Kuraklık. Tarımsal organik ürün yoksunluğu. Genetik olarak hastalanma. Daha çok kanser olma, kötü beslenmeden dolayı düşük zeka. Bizim çok farklı bir dünyaya bakmamız lazım. Yani gelecek olan geliyor. Bir saniye. Alo. Alo. Okuldayım. Hayatım ben belgesel için okuldayım dedim ya. Tamam çocuklar şimdi çıkacaklar. Bulurum ben onu. Tamam bulurum. Tamam oldu. Hadi geliyorum ben de. Tamam. Neyse işte hikaye böyle arkadaşlar. 6 olmuş bu arada. Vazifelerimiz hatırlatıldı. Kediler beslenecek bahçede.